Girit adasının o kavurucu sıcağında kaybolan bir koyunun peşinden tepelere tırmanan ve güneşten yorulup karanlık bir mağaraya sığınan o sıradan çocuk, tarihin akışını değiştiren Epimenides'in ta kendisiydi. Sadece kısa bir öğle uykusuna yattığını sanıyordu yani. Ama uyandığında felsefe tarihinin en efsanevi sahnelerinden birinin başrolüne dönüşmüştü. O mağarada birkaç saat değil, tam 52 yıl kalmıştı. Gerçekten de insanın zaman algısını paramparça eden bir uyanış bu. Diyojenes Laertios'un ya da Plütarkos'un o tozlu sayfalarında parçalar halinde karşımıza çıkan bu anlatılar sadece basit bir masal değil elbette. Karşımızda hani Solon veya Pitakkos gibi pratik anayasa yazan, vergi toplayan o meşhur 7 bilge üyelerinden tamamen farklı bir figür var. Pratik aklın tıkandığı yerde doğaüstü bir aurayla beliren bir şaman adeta. İşte tam da bu sohbetin temel görevi bu gizemi çözmek. Bizi dinleyen sen de bir düşün yani. Antik dünya neden yasa yapıcıların yanında böyle mistik bir figüre ihtiyaç duydu? Neden bilgeliği sadece mantıkla değil de delilikle, mağaralarla, görünmez perilerle falan harmanlamak istediler? Çok haklı bir soru bu. Pratik aklın yetmediği anlar genelde toplumların varoluşsal krizler yaşadığı dönemlerdir. Sadece yasalarla, ordularla ya da salt mantıkla çözülemeyen o büyük inanç krizleri, bu yüzden sınırları aşmış, insanüstü bir deneyim yaşamış bir rehbere ihtiyaç duyuluyor her zaman. Epimenides'in o karanlık mağarada başlayan hikayesi, toplumsal bir krizin ruhsal bir panzehiri olarak kurgulanmıştır aslında. Babası Faistelios ya da bazı metinlerin fısıldattığı o diğer adıyla Dosyas, onu Girit'in güneyindeki o tarlaya bir koyun bulması için yolladığında o çocuğun zamanın dışına atılacağını kimse hayal edemezdi. Antik dünyanın en büyük kurtarıcı kahinlerinden biri olarak döneceğini kim bilebilirdi ki? Ben uyanış anındaki o tuhaf yabancılaşmayı zihnimde evirip çeviriyorum sürekli. Gözlerini ovuşturarak kalkıyor. Muhtemelen ilk düşündüğü şey, babam bana kızacak, koyun çoktan kaçtı falan oluyor. Aynen öyle. Gündelik bir endişe. Mağaradan bir çıkıyor, dışarıdaki manzara tamamen yabancı. Patikalar değişmiş, ağaçların boyu cinsi falan bambaşka. Kendi tarlasına döndüğünde mülkün tamamen başka insanların eline geçtiğini görüyor. Modern bir benzetme yaparsam, hani atıyorum komaya giriyorsun, uyandığında eski usul paranın tamamen kalktığını, senin evinin yerinde devasa bir veri merkezi olduğunu görüyorsun. Bildiğin tüm toplumsal kurallar silinmiş, modern insanın o geride kalma korkusunun en ilkel hali. Yabancılaşma sadece mekanla da sınırlı kalmıyor üstelik. Adımlarını doğup büyüdüğü kente, Knosos'a çevirdiğinde o yabancılık hissi yavaş yavaş varoluşsal bir dehşete dönüşüyor. Evinin kapısından içeri girdiğinde etrafındaki kimseyi tanımıyor, insanlar da onu tanımıyor haliyle. Sen kimsin sorusu yüzüne çarpıyor adamın. Tam olarak öyle. Sen kimsin sorusu basit bir kimlik sorgulamasından çıkıp koca bir ontolojik boşluğa dönüşüyor. Ve nihayet tanıdık bir yüz bulduğunda kendi küçük kardeşi artık hayatının sonbaharını yaşayan yaşlı, titrek bir adam, kendi zaman çizelgesinden tam 52 yıl koptuğunu o yaşlı dudaklardan öğreniyor. Biyolojik olarak 52 yıl uyumak imkansız. Yani uyandı ve kardeşi yaşlandı, kendisi yaşlanmadı mı? Yoksa o da mı bir anda yaşlandı o mağarada? O dehşet anı var ya, kardeşinin yaşlı yüzünü gördüğü o an, bence onu bir bilgeye dönüştüren asıl şey. Neden öyle düşündün? Çünkü hayattaki hiçbir şeyin kalıcı olmadığı gerçeğini bir saniyede idrak ediyor adam. Ne mülkiyetin, ne statünün, ne de gençliğin, herkesin o koca 50 yılda damla damla öğrendiği o acı her şey geçer felsefesini Epimenides bir tokat gibi tek bir anda yiyor. O devasa psikolojik şok dünyavi hırslarını sıfırlamış olmalı tamamen. Bu yaşlanma meselesine birazdan detaylı değineceğiz çünkü antik metinler o konuda çok tuhaf, abartılı detaylar veriyor. Ama senin söylediğin o hırsların sıfırlanması konusu inanılmaz kritik bir nokta. Yani dokunulmaz oluyor bir nevi. Evet, zamanın dışına atılmak onu kelimenin tam anlamıyla dokunulmaz yapıyor. Artık tarlasını geri almak ya da siyasi bir makam elde etmek umurunda bile değil. Sıradan Giritlilerden ayrılan o upuzun saçları sadece tuhaf bir imaj değil yani. Zamanın akışına, toplumun normlarına bir isyan belgesi adeta. Fiziksel bir kopuş.
İşte tam da bu kopuş, bu mutlak yozlaşmazlık hali, Antik Yunan dünyasının ona en çok ihtiyaç duyduğu anda devreye girmesini sağlıyor. Çünkü çürümüş bir dünyayı ancak o dünyanın nimetlerinden tamamen vazgeçmiş biri temizleyebilirdi. Hah, işte çürümüş dünya derken kastettiğin şey, Atina'nın o dönem içine düştüğü o meşhur veba salgını ve siyasi kaos herhalde. Şunu hayal etmeni istiyorum, bizi dinleyen dostum. Atina sokaklarındasın, hastalık kol geziyor, cesetler yığılmış, kuralları koyan yöneticiler falan tamamen çaresiz, tıp iflas etmiş, herkes birbirini suçluyor, hangi tanrıyı kızdırdık, kimin işlediği günah yüzünden bu lanete uğradık diye koca bir cadı avı havası esiyor kentte. Tam bir kaos ortamı. Sonra o Delfi'deki kahin Pitiya, kentin acilen arındırılması emrini veriyor. Ama bunu kim yapacak? Atinalı bir politikacı yapsa, diğer grup hemen itiraz edecek, sen kendi çıkarına göre yapıyorsun diyecek. Dışarıdan hiçbir çıkar çatışmasına dahil olmayan, bağımsız birine ihtiyaçları var. Uzaydan inmiş gibi birine. Ve o uzun saçlı Giritli'ye bir gemi gönderiyorlar. Pitiya'nın o kenti arındırın emri basit bir temizlik işlemi değil elbette. Bu ritüelistik, ruhsal bir dezenfeksiyon talebi aslında. Ve Atinalıların Epimenides'i çağırması kendi siyasi kurumlarının iflasının resmi bir ilanıdır. Büyük bir çaresizlik yani. Kesinlikle. Gemi Knossos'a ulaşıp onu Atina'ya getirdiğinde Epimenides bir yasa yapıcı olarak değil, görünmez olanla konuşabilen bir medyum olarak kente adım atıyor. O anki atmosferi bir düşünsene. Panik halindeki on binlerce insan gözlerini tek bir adama, zamanın ötesinden gelen bu yabancıya dikmiş durumda. Ve bu adam böyle elinde büyülü bir asa ya da ne bileyim karmaşık sihirli iksirlerle falan gelmiyor kente. Bulduğu çözüm o kadar absürt ama bir o kadar da zekice ki, siyah ve beyaz yünlü yüzlerce koyunu alıp o meşhur Ares tepesine çıkarıyor. Orada duruyor, etrafında çaresiz Atinalılar falan ve koyunları serbest bırakıyor. Diyor ki, koyunları izleyin, onlar istedikleri yere gitsinler. Nerede yorulup yere yatarlarsa, tam o noktada oranın uygun tanrısına kurban kesin. Şaka gibi değil mi? İlk bakışta öyle görünüyor. Bütün kentin kaderi yüzlerce rastgele gezinen koyunun nerede otlamak isteyeceğine ya da nerede yorulacağına bağlanıyor. Ortada bir şaka yok aslında. Aksine muazzam bir kitle psikolojisi mühendisliği var burada. İnsanların kendi arasındaki suçlamalar kenti zaten içeriden çökertiyordu. Epimenides, o seçme eylemini insan aklından ve siyasi otoriteden alıp tamamen doğaya devrediyor. Koyunların saf içgüdüsüne yani Siz karar vermeyeceksiniz, tanrılar yerlerini kendileri seçecek mesajı veriyor topluma. Bu ritüel, vebanın yarattığı o kaotik kim suçlu sorusunu bir anda ortadan kaldırıyor. Üstelik koyunların rengi de tesadüf değil, siyah ve beyaz. Yeraltı ve yerüstü aydınlık ve karanlık tanrılarının tamamını kapsayan, hiçbir ilahi gücü dışarıda bırakmayan müthiş bir arınma sözleşmesi bu. inanılmaz gerçekten. Tam anlamıyla psikolojik bir reset düğmesine basıyor adam koca kent için. Toplumdaki suçluluk hissini koyunların o masum, tamamen rastlantısal yorgunluklarına yüklüyor. Ve işe de yarıyor. Evet, işin garibi de o. Kaynaklar vebanın gerçekten de bu arınma ritüeli sayesinde durduğunu yazıyor. Hatta Atina'da koyunların yattığı yerlere kurulan ve üzerinde hiçbir belirli tanrının adı yazmayan o atsız sunaklar var ya, yüzyıllar boyunca kentin sokaklarında duruyor. Bilinen tüm tanrıları geçip belki adını bile bilmedikleri bir tanrıyı daha yatıştırma çabası bu. O atsız sunaklar, çaresizliğin taşa kazınmış hali aslında. Peki ama kriz bittikten sonra Atinalılar ona nasıl bir tepki veriyor? Adam sonuçta koca bir kenti kurtarmış o vebadan. Minnettarlıkları o kadar büyük ki ona devasa bir servet, tam bir talant altın teklif ediyorlar. Bir talant, milattan önceki o dönemde bir kenti baştan inşa etmeye, devasa bir donanma kurmaya yetecek kadar muazzam bir zenginliktir. Ayrıca lüks bir gemi de emrine amade ediliyor memleketine dönmesi için. Elinin tersiyle hepsini itiyor. Atinalıların o kibirli, zengin politikacılarının yüzlerindeki şaşkınlığı bir hayal etsene. Ne demek parayı istemiyorum demişlerdir içlerinden. Epimenides, altınınız sizin olsun diyor. Sadece tek bir isteği var.
Aynen. Sadece Atina ile kenti Knossos arasında kalıcı bir dostluk ve sağlam bir ittifak kurulması. Yani kişisel hırsın tam sıfır noktasında duruyor adam. Kendi memleketinin güvenliğini her şeyin üstünde tutuyor. Bu hareket onu sadece mistik bir şarlatan olmaktan çıkarıp ahlaki bir zirveye yerleştiriyor işte. Parayı tümden reddetmesi, onun 52 yıllık o uykuda dünyevi bağlardan tamamen koptuğunun en büyük kanıtı olarak okunuyor antik dünyada. Diplomatik bir zeka ve feragat yan yana. Çok nadir bir kombinasyon. Fakat tam bu noktada ahlaki yücelik halkın zihninde tehlikeli bir şekilde doğaüstüleşmeye başlıyor. Çünkü sıradan bir insan o kadar parayı reddetmez diyorlar. Öyleyse o insanüstü olmalıdır. Bu mantık onun etrafındaki o mitolojik auranın kontrolsüzce büyümesine neden oluyor. O auranın büyümesi derken onun bir kahine, deliciyi gören bir peygambere dönüştürülmesinden bahsediyorsun değil mi? Mesela Atina'daki Munike Ağa Kalesi'ne bakıp söylediği o tüyler ürpertici söz var. Eğer Atinalılar ileride bu kalenin ne felaketlere ne kanlı savaşlara yol açacağını bilselerdi onu kendi dişleriyle parçalarlardı demesi falan. Ya da o meşhur Spartalıların yüzüne karşı bütün o askeri yenilmezlik mitlerine rağmen ileride Arkadyalıların boyunduruğuna gireceklerini önceden söylemesi. Ve nitekim Arkadyalılar karşısında gerçekten büyük bir yenilgi alıyorlar. Ki sonrasında Spartalılar o savaşta korkunç bir hüsran yaşıyor. 52 yıl bir mağarada koyunlarla uyuyan bu adam, Spartalıların jeopolitik zariflıklarını, Arkadyalıların yükselişini, Muniha Kalesi'nin stratejik önemini nasıl biliyor? Uyurken kafasına tarihi ve politika mı indirdiler bunun? Bu harika bir çelişki yakalaması ama o çelişkinin çözümü aslında antik tarih yazıcılığının doğasında gizli. Antik kaynaklar bu tür figürleri anlatırken zaman çizelgelerini, neden-sonuç ilişkilerini daima efsanevi bir süzgeçten geçirir. Yani biraz abartıyorlar mı diyorsun? Abartarak anlatır, evet. Olaylar gerçekleştikten sonra geriye dönük olarak Epimenides bunu zaten biliyordu şeklinde efsaneler üretilmiş olması çok çok kuvvetli bir ihtimal. Zira siyasi kehanetler sonradan inşa edilen birer meşruiyet araçlarıdır. İşin mitolojik boyutu antik yazarların elinde o kadar uç noktalara taşınır ki yaşam süresiyle ilgili iddialar bile biyolojinin sınırlarını tamamen ihlal eder. Efsaneye göre onun 157, 154, hatta bazı metinlerin iyice abartısına göre tam 299 yıl yaşadığı iddia edilir. 299 yıl mı? Yok artık, yani 3 asırlık bir ömürden bahsediyoruz. İnsanın herhalde kemikleri bile toz olur o sürede. Kaynakların abartısı bununla da sınırlı kalmıyor ama. Senin demin o sorduğun yaşlanma meselesi var ya, Evet, o nasıldı? bazı efsaneler uyuduğu o 52 yılın ardından uyandığında bedeninin bir saniye içinde yarım asır yaşlandığını söyler. Yani zaman ondan alamadığı haracı tek bir anda tahsil etmiştir güya. Dahası beslenme alışkanlıkları falan tamamen mitolojik bir çerçeveye hapsedilir. Ne yiyormuş peki? Normal bir insan gibi ekmek ve şarapla beslenmediği, yiyeceklerini doğrudan doğa perilerinden aldığı anlatılır efsaneye göre. Bu gizemli yiyeceği bir sığır toynağının içinde sakladığı, ondan böyle mikroskobik miktarlarda azar azar tükettiği söylenir. İşin en çarpıcı tarafı da nedir biliyor musun? Nedir? Efsaneye göre onu hayatı boyunca tek bir kişinin bile yemek yerken görmemiş olmasıdır. Toynakta saklanan peri yemeği ha. Yani düşününce bu resmen bizim kurtarıcımız tuvalete bile gitmez tarzı bir kutsallaştırma çabası gibi bir şey. Çok net bir insanlıktan çıkarma, daha doğrusu insan üstüne taşıma operasyonu bence bu. Temelinde tam olarak bir kutsallaştırma motivasyonu yatıyor. Ama bu bilinçli bir komplo değil, dönemin kültürel bir refleksi. Hatta bazılarının onun aslında hiç uyumadığını, sadece zaman zaman gözden kaybolup bambaşka boyutlara geçtiğini, tanrılarla istişare edip geri döndüğünü iddia ettiğini okuyoruz kaynaklarda. Sürekli bir gizem yaratma çabası yani. Kendini o efsanevi yeraltı yargıcı Ayakos olarak tanıtması ve defalarca ölüp dirildiğini söylemesi de bu mitolojik inşanın zirvesidir. Ama tabii tüm bu doğaüstü detayları kesin bir olgu gibi değil, o dönemin inanç sisteminin bir tezahürü, antik kaynakların abartarak anlattığı bir efsane olarak okumalıyız. Buradaki asıl büyük soru işareti bence şu.
Antik toplum neden felsefeyi ve pratik devlet aklını tek başına yeterli bulmuyor? Periler, 299 yıllık ömürler, sihirli toynaklar falan, yani bir adamın sadece akıllı ve ahlaklı olması yetmiyor mu? Neden ona zorla perilerin yemeğini yedirtmek zorundalar ki? Eğer Atina gibi koca bir medeniyet kendi yasalarıyla içinden çıkamadığı bir vebadan kurtuluyorsa, onları kurtaran kişinin ölümlü bir insan, etten kemikten sıradan bir adam olduğu fikri kitleleri psikolojik olarak rahatlatmaz. O adam zamanın ötesine geçmeli, ölüm sınırlarını aşmalıdır ki o kente getirdiği düzen kutsal kabul edilsin. Meşruiyet antik dünyada ancak ve ancak gizemle sağlanabilirdi. Madalyonun diğer yüzü bizi asıl şaşırtan noktaya götürüyor burada. Bu perilerden beslenen, mağaralarda uyuyan efsanevi şaman figürünün arkasında aslında durmadan okuyan, masa başında ter döken, kelimelerle dünyalar inşa eden devasa bir entelektüel duruyor. Bu adam aynı zamanda bir yazar. Hem de öyle böyle değil. Şaman ve akademisyenin tek bir bedende birleşmesi gibi bir şey bu. Adam bir trans halinde dağlarda dolaşmakla falan kalmıyor, devasa hacimde metinler üretiyor. Bu edebi üretimin boyutları onun sadece yerel bir kahin olmadığını, aynı zamanda kozmolojiyi, teolojiyi ve tarihi yeniden yazan bir sistem kurucu olduğunu gösteriyor. Eserlerine baktığımızda Kuretlerin ve Koryubantların yaratılışıyla Teogonya üzerine yazdığı tam 5000 dizelik devasa bir külliyat var ortada. 5000 dize mi? İnanılmaz gerçekten. Bunu ezberden mi okuyordu yoksa oturup yazıyor muydu? Müthiş bir emek var ortada. Antik kaynaklar onun bunları bizzat kaleme aldığını söyler. Dahası, efsanevi Argo gemisinin yapımı ve kahraman Iason'un Kolkis seferini anlatan 6500 dizelik bir başka destanı daha vardır. Şiirle de yetinmez üstelik. Kurban ritüelleri, Girit'in anayasal düzeni, efsanevi krallar Minos ve Radamantos üzerine yazdığı yaklaşık 4000 satırlık düz yazı eserleri de kaynaklarda anılır. Yok artık, cidden büyük bir külliyat bu. Bütün bu rakamlar ömrünü sadece perilerle konuşarak değil, dönemin teolojik ve yasal altyapısını kodlayarak, parşömenlerin üzerine eğilerek geçiren muazzam bir düşünürü işaret ediyor bize. Demek ki o uykunun, o veba kurtarıcılığını falan arkasında aslında Girit'in anayasal düzenini yazabilecek kadar siyaset felsefesi bilen, tanrıların soy ağacını çıkaracak kadar da mitolojiye hakim dev bir beyin var. Teogonya üzerine 5000 dize yazmak. Bu metinlerin o dönemde sadece edebi eser değil, muhtemelen toplumun uyması gereken dini yasalar ya da anayasalar olarak işlev gördüğünü düşünebiliriz hani. Pratik kanun yapıcı Solon'un yasa maddeleriyle yaptığını Epimenides destanlarla, ilahilerle, mitlerle yapıyor yani. İkisi de aynı amaca hizmet ediyor günün sonunda, toplumsal düzeni sağlamak. Peki Atina'dan bu büyük zaferlerinden sonra yurduna Knossos'a dönüyor değil mi? Sonrası nasıl gelişiyor? Yurduna dönüyor evet ve çok geçmeden o uzun ömrünün artık her kaç yaşındaysa sonuna gelip hayata veda ediyor. Kendi toprağında huzur içinde ölüyor. Ancak o dönemin inanç dünyasının o karanlık pragmatizmi var ya, onun cesedine bile rahat vermiyor maalesef. Ölümden sonra bile mi? Evet, hikaye burada çok garip bir jeopolitik hamleyle devam ediyor. Kaynaklar bize onun ölümünden sonra bizzat onu hiç sevmeyen, hatta onun kehanetiyle Arkadyalılara yenilen o Spartalıların çok eski bir kehanete uyarak onun cesedini alıp yanlarında götürdüklerini söyler. Bir saniye nasıl yani? Yenileceklerini yüzlerine vuran, üstelik onlardan olmayan yabancı bir adamın cesedini çalmak. Gururlu Spartalıların gidip bir Giritli'nin kemiklerinin peşine düşmesi, yani bu bana resmen ölü bir peygamberin bedeninden nükleer bir enerji sağmaya çalışmak gibi geliyor. Ölüsü bile jeopolitik bir güç nesnesine, bir silaha falan dönüşmüş adamın. Modern aklımızla bunu çok büyük bir çelişki gibi görsek de, milattan önceki antik dönemin zihniyeti tam olarak buydu aslında. O dönemde ulu bir kahinin kemikleri, kelimenin tam anlamıyla bulunduğu bölgeye radyasyon yayar gibi gizemli ilahi bir koruma yayardı. Tılsım gibi görüyorlar. Spartalılar için mesele onun yaşarken ne söylediği ya da gururlarını ne kadar kırdığı değildi. Mesele onun etrafındaki o muazzam, doğaüstü gücün enerjisini, o efsanevi aurasını Sparta topraklarına hapsetmek, bir zırh gibi kendi kent devletlerini korumak için kullanmaktı.
Yaşarken kenti vebadan kurtaran bir adama, öldükten sonra şimdi de bizi düşman ordularından koruyacaksın diyorlar bir nevi. Bedeninin bir tılsım olarak sömürülmesi, insan doğasının o çaresiz, inançtan güç devşirme eğiliminin ne kadar pragmatik ve bazen ne kadar bencil olabileceğini inanılmaz iyi özetliyor. Biz bu sohbette sadece kaybolmuş bir koyunu arayan bir çocuğu değil, inanç, siyaset, korku ve dehanın antik çağlarda nasıl tek bir potada Epimenides'in o upuzun saçlı figüründe eridiğini gördük hep beraber. Olayın tüm boyutu ve derinliği de bu zaten. Epimenides'in hikayesi, insanın kriz anlarında nasıl bir anlam arayışına sürüklendiğini, sığınılacak bir liman ararken mantığın mitlerle nasıl yer değiştirdiğini çok iyi anlatıyor. Bilgeliğin delilik sınırlarında nasıl devasa bir güce dönüştüğünü gösteren harika bir antik vaka o. Kesinlikle. O, sadece 52 yıl uyuyan bir mucize adam değil, kaotik bir dünyayı kelimelerle, ritüellerle ve bizzat kendi varlığıyla yeniden düzene sokan felsefi bir mimardı. Peki sen uyandığında tüm dünyanın değiştiğini görseydin, Epimenides gibi bir bilgeye mi dönüşürdün yoksa geçmişin hayaletleri arasında mı kaybolurdun? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.